Değerli kardeşlerim, bu videoda Kur'an-ı Kerim'in 93. suresi olan Duha suresini tüm derinliğiyle inceleyeceğiz. Ve Duha olarak da bilinen bu mübarek sure, hem Peygamberimizin en karanlık ve yorgun anlarına ilahi bir teselli olarak gelen, hem de kıyamete kadar tüm insanlığa Allah seni terk etmez müjdesini veren eşsiz bir ilahi mesajdır. Duha kelimesi, güneşin gökyüzünde parlamaya başladığı, ışığın dünyayı kapladığı kuşluk vakti demektir. Ve sure de tam bu ismine yaraşır biçimde en karanlık anlarda doğan bir nur gibi Hazreti Peygamber'in kalbine ferahlık getirmiştir. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Elbette işin sonu senin için başından daha hayırlı olacaktır. Surenin genel tanıtımı Duha suresi Mekke döneminde inmiş olup bu hususta tüm alimlerin ittifakı vardır. Mushaftaki sıralamada 93. sure, iniş sırasına göre ise 11. suredir. Fecr suresinden sonra İnşirah suresinden önce Mekke'de nazil olmuştur. Sure, Kur'an'ın 30. cüzünde yer almakta olup 11 ayetten oluşmaktadır. Toplam 40 kelimeden meydana gelir. Surenin adı, 1. ayette geçen ve kuşluk vakti, güneşin tam olarak yükselip ışığını her yere yaydığı an anlamına gelen duha kelimesinden gelmektedir. Ve duha adıyla da anılır. İslam alimlerinin büyük çoğunluğu Duha ve İnşirah surelerini anlam ve ruh bakımından birbirinin devamı olarak kabul etmişlerdir. Tabi'in döneminin büyük alimlerinden Tavus bin Kaysan ve Ömer bin Abdülaziz bu iki sureyi tek sure gibi kabul ederek aralarında besmele okumadan aynı rekatta okumuşlardır. Duha suresi, Allah'ın peygamberini hiç terk etmediğini, ona her daim lütfettiğini anlatır. İnşirah suresi ise bu müjdeyi pekiştirerek devam ettirir. İkisi birden Hazreti Peygamber'e verilen ilahi güvencenin iki halkasıdır. Duha suresinden Nas suresine kadar olan surelerin sonunda tekbir getirilmesi sünnet olarak bilinmektedir. Bunun sebebi şöyle açıklanır. Duha suresi nazil olduğunda Peygamberimiz o güne kadar çektiği sıkıntıdan ve Allah'ın kendisini terk ettiği endişesinden kurtulmuş. İlahi müjdeyi alınca büyük bir sevinç duyarak Allahu Ekber diye tekbir getirmiştir. Bu sünnet bugün de yaşatılmaktadır. Nüzül sebebi kardeşlerim, Duha suresinin neden indiğini anlayabilmek için Mekke döneminin en zorlu sayfalarından birine dönmemiz gerekiyor. O günlerde Peygamberimiz henüz vahye yeni başlamış, tebliğ görevinin ağırlığını taşıyor ve her cepheden düşmanlıkla karşılaşıyordu. Ve tam bu sırada vahiy kesildi. Cebrail bir süre gelmedi. Surenin nüzul sebebi olarak farklı rivayetler bulunmaktadır. Buhari ve Müslim'in sahih hadis kaynaklarında yer alan rivayete göre, Fecr suresinin inişinden kısa bir süre sonra vahiy kesildi. Bunu fırsata çeviren Mekkeli müşrikler Hazreti Peygamber'e, "Herhalde Rabbin sana darıldı ve seni terk etti" diye sataştılar. Bu sözler Peygamberimizi derinden sarstı. Diğer bir rivayete göre, Hazreti Peygamber'in rahatsızlığı nedeniyle birkaç gece ibadete kalkamadığı bir dönemde Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cemil çıkıp, "Ey Muhammed, şeytanın seni terk ettiğini görüyorum. Zira 2 ya da 3 gecedir gelmedi" dedi. Bu sözler üzerine Allah Teala bu sureyi indirdi. Başka bir rivayette göre Peygamberimiz Necm suresinde Cebrail'i bütün azametiyle görmüş. Bu büyük ruhani tecrübenin yarattığı sarsıntının yatışması için bir süre vahiy kesilmiş, ardından Duha suresi gelmiştir. Tüm rivayetlerin ortak noktası, Hazreti Peygamber'in çok üzüldüğü, endişelendiği ve Allah'ın rızasını kaybettiğinden korktuğu bir dönemde bu surenin geldiğidir. Surenin temel amacı ise peygamberi bu sıkıntıdan kurtarmak ve onu teselli etmektir. Surenin metni ve tefsiri. Şimdi gelin surenin her ayetini Arapçasıyla, Türkçe mealiyle ve tefsiriyle birlikte ele alalım. Kuşluk vaktine andolsun, kararıp sakinleştiğinde geceye andolsun ki, Yüce Allah bu sureye 2 büyük yemin ile başlıyor. Kuşluk vaktine ve geceye yemin. Bu yemin hem bu iki anın önemine dikkat çekiyor hem de derin bir sembolizm taşıyor. Müfessirlerin büyük çoğunluğuna göre kuşluk vakti, güneşin tam anlamıyla yükseldiği, ışığın her yere yayıldığı andır. Bu, İslam'ın doğuşunu, vahyin gelmesini, Hazreti Peygamber'in nübüvvetini simgeler. Gecenin sakinleşmesi ise vahyin kesildiği, karanlık ve sessizliğin çöktüğü o bekleyiş dönemini temsil eder. İbn Aşur'a göre Duha, burada aynı zamanda vahyin ışığının dünyayı aydınlatmaya başladığına işaret etmektedir. Gecenin sakinleşmesi de Peygamberimizin Kabe çevresinde Kur'an okuduğu, müşriklerin onu gizlice dinlediği kutsal anları sembolize eder. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Bu ayet surenin kalbidir. Müşriklerin Rabbin seni terk etti, yalanına karşı Allah'ın bizzat verdiği cevaptır. Veddeake kelimesi seni tamamen terk etmek, bir daha bakmamak anlamını taşır. Gail ise darılmak, nefret etmek demektir. Allah her ikisini de kesinlikle reddediyor. Bu ayet yalnızca Hazreti Peygamber'e değil, kıyamete kadar Allah benden uzaklaştı mı diye soran her kula Allah'ın verdiği cevaptır. Allah kulunu terk etmez. Şüphesiz senin için ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Bu ayet Hazreti Peygamber'e hem bir teselli hem de büyük bir müjdedir. Dünyada ne kadar zorluk çekerse çeksin, esas mükafat ve şeref ahirette gelecektir.
Bir rivayete göre Peygamberimiz ileride İslam'ın fetihlerle yayılacağını görmüş ve bundan memnun olmuş. Bu müjde üzerine bu ayet inmiştir. Rabbin sana mutlaka verecek ve sen de hoşnut olacaksın. Bu ayetteki yatı kefiili dünyada İslam'ın zaferini, ahirette şefaat makamını, makamı Mahmud'u, cennet nimetlerini ve Allah'ın sonsuz lütfunu kapsamaktadır. Elmalılı tefsirinde bu ayet şöyle açıklanır. Allah sana iki cihanda da ihsan edecek, sen de razı olacaksın ve şüphesiz ki sen razı olacaksın. Bu ayet aynı zamanda tüm müminlere bir müjde içermektedir. Sabreden, Allah'a güvenen ve görevini eksiksiz yapan kullar nihayetinde hoşnut olacaklardır. Seni yetim bulup barındırmadı mı? Seni yolunu arayan biri olarak bulup yol göstermedi mi? Seni fakir bulup zenginleştirmedi mi? Bu üç ayet, Hazreti Peygamber'in geçmişine bakarak Allah'ın her zaman onunla olduğunu hatırlatır ve şunu der. Sen daha önce de zor durumdaydın ama Allah o zaman da yardım etti. Şimdi de eder. Yetim buldu, barındırdı. Hazreti Peygamber 6 yaşında annesini, 8 yaşında dedesini kaybetti. Amcası Ebu Talib'in himayesinde büyüdü. Allah onu hiç sahipsiz bırakmadı. Yolunu arayan biri olarak buldu, hidayet etti. Buradaki dallan kelimesi sapkın değil, doğru yolu henüz bulmamış, arayan biri anlamındadır. Peygamberimiz şirke hiç bulaşmadı. Ancak vahiy gelmeden önce hakkı tam olarak bilmiyordu. Allah ona vahiy ile hak yolu gösterdi. Fakir buldu, zenginleştirdi. Hazreti Peygamber genç yaşta yoksul ve kimsesizdi. Allah ona önce ticaret yolunu açtı, sonra Hazreti Hatice ile evlendirdi. Gerçek zenginlik ise peygamberlik nuruyla kalp huzuruydu. Yetime baskı yapma, dilenciye çıkışma, Rabbinin nimetini anlat. Allah peygamberimize verdiği 3 nimete karşılık 3 görev veriyor. Bu ayetler salt bir emir değil, gönüle işleyen derin bir ahlak dersidir. Yetime baskı yapma. Takar kelimesi hor görmek, ezmek, zayıf olduğu için küçümsemek demektir. Sen de yetimdin ve Allah seni korudu. Şimdi yetimleri sen koru. Dilenciye çıkışma. Tenher kelimesi azarlamak, terslemek, geri çevirmek demektir. Sen de ihtiyaç içindeydin ve Allah sana lütfetti. Şimdi isteyenlere lütuf ile muamele et. Allah'ın nimetlerini anlat. Bu hem kişisel şükür hem de tebliğ görevidir. Peygamberimiz Allah'ın nimetlerini, İslam'ı, Kur'an'ı insanlara anlatmakla görevliydi. Bu ayet tebliğin özüdür. Hayatımıza yansıttığı dersler. 1. Allah seni terk etmez. Hayatın en zor anlarında, duaların cevap bulmadığını sandığın dönemlerde bu ayeti hatırla. Rabbin seni ne terk etti ne de sana darıldı. Susmak, terk etmek değildir. 2. Geçmişe şükür. Sure Allah'ın geçmişteki nimetlerini hatırlatarak teselli eder. Biz de zor anlarda şunu sorabiliriz. Allah bana hayatımda kaç kez yetişti, kaç kez beni korudu, doğru yola koydu, çıkışı gösterdi. Geçmişe bu gözle bakmak, geleceğe güveni artırır. 3. Ahiret perspektifi. Ahiret senin için dünyadan daha hayırlı ayeti, hayatın geçici acılarını ve zorluklarını sonraki için küçük bir bedel olarak görmemizi sağlar. Bu bakış açısı büyük sıkıntıları bile kaldırılabilir kılar. 4. Zayıfı koru. Sure yetimi koru, dilenciyi hor görme emriyle biter. Hayatta güç sahibi olduğunda o gücü zayıfları ezmek için değil, korumak için kullan. Allah da bir zamanlar seni zayıfken korudu. 5. Nimetleri paylaş. Rabbinin nimetini anlat emri, sağlığını, ilmini, ahlakını, inancını paylaşmayı öğütler. Paylaşılan nimet çoğalır, saklanan nimet kurur. Değerli kardeşlerim, Duha suresi yalnızca bir sure değil, Allah'ın kuluna yazdığı özel bir mektuptur. Hazreti Peygamber bir gün tam karanlığa gömüldüğünde, müşriklerin alay sesleri etrafını kuşattığında ve içi daralıp "Acaba Rabbim benden razı mı?" diye sorduğunda Allah bizzat cevap verdi. "Seni ne terk ettim ne de darıldım. Ahiret senin için daha güzel olacak. Sana mutlaka vereceğim ve sen razı olacaksın." Bu ilahi cevap bugün de geçerlidir. Siz de hayatın bir döneminde bu sureye muhtaç olabilirsiniz. O zaman açın ve okuyun. Rabbin seni ne terk etti ne de darıldı. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğenin, abone olun ve sevdiklerinizle paylaşın. Yorumlarda Duha suresi size ne hissettiriyor diye yazabilirsiniz.